takıyorsun kafana ama ya. Düşünme bu kadar. Aman bu da bir şey mi? Benim dayımın başına neler geldi ya. Ben bunun 1000 katını yaşıyorum. Sesimi çıkarmıyorum gibi söylemlerle karşılaşan bir kişi teselli gördüğünü bile zannediyor. Herkese merhaba. Şimdi misafirim gitti. Gün ışığını kaçırmadan da videoyu çekmek istediğim için üzerim siyah ve bu arada köpek sahiplenirseniz ve siyah giymeyi seviyorsanız mutlaka siyah tüylü köpek sahiplenin. Benimkiler sapsarı. İkisi de üstümdeydi. Tüylü olacak belki kıyafetlerim ama ışığı kaçırmadan çekmek istedim. Çünkü az önce arkadaşımla konuştuğumuz bir konu aklımdayken, konular yeni konuşulmuşken ve çok da önemli olduğunu hissettiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Konumuz bugün hafife alınmanın psikoloji üzerindeki büyük etkisi. Konumuz belli. Ama yine başlamadan narsistlerden, narsist kişilik özelliği taşıyan kişilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü konu onlarla da ilgili. Narsist bu arada Chia'nın ayak sesleri her daim olacak. Çünkü demans yaşıyor ve o sebeple de sürekli yürüyor. Ama fit kalıyor bu şekilde. Chia, 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 Chia. Chia. Kameralarımı devirme yalvarırım. Evet, narsist bir bireyle ilişki içinde olmak için, bu ilişkide bulunabilmek için yaptığınız her şeyi telafi etme çabasında olmak zorunda hisseden bir kişi haline çoktan gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Eğer öyle bir kişiyle ilişkiniz varsa. Kendi sözlerinizi veya davranışlarınızı sürekli kontrol ederken bir yandan onların yaşama, çalışma, uyuma, yeme ortamlarını kontrol edersiniz. Çok düzenli olursunuz. Çünkü böylece o narsistteki ünlü suçlama, daha doğrusu projeksiyon deniyor biliyorsunuz ve suç yansıtma tiradını harekete geçirme olasılığını en aza indirgersiniz. Amaç nedir? Aman ağzımızın tadı bozulmasındır bildiğiniz gibi. Bütün bunlar olurken oldukça organize olmak ve organize olduğunuz halde tüm icraatlerinizi de yeni organizasyonlar yaparak başta da söylediğim gibi telafi etmek de sizi çok yorabilir. Bu tür ilişkilerde insanlar neredeyse obsesif kompulsif bir düzeyde bunu yapmaya çalışırlar, takıntılı bir düzeyde ve rutinleri durumuna gelen bu yetememe durumunu da bir süre sonra kendi beceriksizlikleri ya da yetersizlikleri olarak görürler ne yazık ki. Herkesin hayatında narsistler var biliyorsunuz. Artık hiç narsist görmedim falan diyen birisi olamaz bence. Çeşit çeşit ama narsistler, hatta en son okuduğumda 8 çeşitti ve yenileri de kesin ekleniyordur diye düşünüyorum. Çünkü zaman değiştikçe, hayat değiştikçe psikolojiler de değişiyor. Yani bazen böyle videoları izlediğinizde, benim videolarımı izlediğinizde 10 maddede anlatıyorsam size ya da 10 örnekten 1-2 tanesi de hiç tutmuyorsa içinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz. Ben de sizin içinizi rahatlatmak isterim ama genelde saydığım maddeler, saydığım özellikler oldukça uç özellikler olduğu için onların bir tanesi bile yeterlidir. Niçin? Narsist teşhisi koymak için değil o insanlara ama uzun vadede maruz kaldığımızda bizim hayatımızı karartmaya. Ve her videoda altını çizerek söylüyorum biliyorsunuz ve yine söylemek istiyorum. Narsist diye anlattığım, narsist diye adlandırdığım o kişiler ve onlara ait davranış modelleri. Ama sadece toksik ilişkilerin ya da toksik diyalogların birer örneğini veriyorum size. O insanlar da diyebilirim, öküzler de diyebilirim, gizli düşmanlarınız da diyebilirim. Bazı kelimeler çünkü çok moda oluyor. Kelimenin çok kullanılması da anlamını ve değerini düşürüyor. Özgüvenli davranan birisine narsist denebiliyor, kulaktan dolma bilgilerle. Ya da benzer bir özellik görüldüğünde benim videolardaki maddelerim gibi o özellikle o kişinin işine gelmediğinde karşısındakine sen ne narsist adamsın diye söylenebiliyor. Bu yüzden her videoda söylediğim gibi yine söylüyorum. Adı artık her neyse. Bir başkasına kötü hissettiren, bir başkasını haklıyken haksız duruma düşürebilen, bir başkasına sırf kendisini koruyabilmek ya da egosunu tatmin edebilmek adına kendi gerçekliğini sorgulatan, sadece kıskandıkları için birini ve bunu da kendilerine itiraf edemedikleri için insanlara kötü davranan, hakkında kötü dedikodular yayan, iftiralar atan, kendilerini yüceltmek için başkalarını kötü gösterebilen insanların adı ya da sıfatı sizce çok önemli mi? Bu tür davranışlara maruz kalan kişilerin de delil bulamadıklarından dolayı, zaten içlerinde bulundukları durumu da çoğu zaman anlamadıklarından dolayı yalnız hissetmeleri benim kanıma çok dokunduğu için, olay mahallinde de sıkça bulunduğundan dolayı bazen uyarmak, bazen ben yaptım siz yapmayın demek, bazen de yalnız değilsiniz diye bas bas bağırmak için çekiyorum bu videoları, inanın. İspat edilemeyen bu tür suçların maktullerine o suçun faili gibi davranılması ve hissettirilmesi birçok da mağdur, yorgun,
mutsuz ve ne yazık ki umutsuz insanın da kapasitelerini keşfetmelerine engel olurken bir yandan da diğer insanların da bu kapasitelerden ya da yeteneklerden mahrum kalmasına sebep oluyor diye çok üzülüyorum. Toksik davranış modellerine de çok örnekler verdim size. Verildi de herkes tarafından. Ama minimize etmek, yani hafife almak konusu çok fazla konuşulmuyor. Ve zaten çok fazla konuşulmayanlar da en çok zararı veriyor ruha. Neden? Çünkü anlaşılması zor, anlatılması zor duygular oluyor ve onları yaşatıyor insanlara. Hafife almanın işte yeterince dikkat çektiğini sanmıyorum ve bence narsizmde çok zarar verici bir dinamik, dolu zarar verici dinamik var da çok en önemlilerinden. Baba gaslighting yöntemlerinden, gaslighting diye bir video çekmiştim ya, işte o yöntemlerin babası bence. O konunun en oturmuş kalıplarından biri. Aynı zamanda tehlikeli de. Tehlikesi de şu, sadece narsisten değil, bir video kesin çekeceğim bu söyleyeceğim şeye şu anda. Çanak tutucular dediğim kişiler vardır. Narsistin işini kolaylaştıran, bilmeden kişiler ve toplumca, toplu olarak gaslighting ile sonuçlanan sonuçları vardır bu hafife almanın. Kendini bir kişiye anlatamayan, bir hayat geçiren birisi ve bu sebeple de bir girdapta gitgide yok olan birisi, bir de üstüne kendini onlarca, yüzlerce, binlerce, belki de bir millete anlatamadığında, hakkını savunamadığında etkisi inanın çok daha büyük ve kalıcı oluyor çünkü. Yani tehlike sadece narsisten gelmiyor. Böyle tahribat kalıcı oluyor falan diyorum ya, büyük oluyor diyorum. O tahribat ne diye hiç söylemiyorum belki ama yaşayan bilir çünkü. İzolasyona sebebiyet veriyor. Derdini anlatamıyor kimseye diye. Kimseye güvenmiyor. Bitmek bilmeyen bir depresyonu oluyor. Güvensizliğe sebebiyet oluyor insanlara. Tükenmiş, bitmiş bir enerjiye sahip oluyor o kişi. Ve bu durumda olan kişi izole oldukça da kendisi gibi olan ya da ihtiyaç duyduğu, empatik olan kişileri de, onu anlayabilecek kişileri de tanıma ya da onlara ulaşma fırsatını da yok ediyor. Bu yüzden iyileşemiyor insanlar. Peki nedir bu hafife alma? Baba yöntemlerden biri dedim ya gaslighting için. Narsist kişi genellikle yaşadığınız her şey hafife alınır olaylar ama her şeyi hafife alır. Ürkütücü oluşu da şu sebepledir. Kişisel gelişimin günümüzdeki versiyonunda ve gitgide kötüleşen, yanlışlaşan inanışlarında derdi tasayı hafife almak, negatif enerjilerden uzak kalmak, kendini sevmek öğretileri, kendine aşık olmak öğretileri olduğu için, yine söylüyorum kulaktan dolma bilgilerle doğruluk payı da olan bu kalıpları, bu inanışları yanlış aktaranlar ya da yanlış anlatanlar sebebiyle narsistin ekmeğine yağ sürülmüş de oluyor bakın. Yani hafife alanlar minareyi çalarken kılıfını hazırlayabilecek birçok bilgiye, onu onaylayacak söyleme, atasözüne, kişisel gelişimci videolarına sahip olduğundan dolayı delil göstermeyi de çok takmasa da, çok sevmese de gösterebileceği birçok da delil oluyor. Daha doğrusu kendilerine yontabileceği, çıkarı için saptırabileceği, kulağa zararsız hatta mantıklı gelen uzman kişi bilgilerine kolayca ve bolca ulaşabiliyor. Bakın sıkıntılarınız, duygularınız, neşeniz, öfkeniz, işiniz, aileniz, arkadaşlarınızla bir tartışmanız, yorgunluğunuz, hastalığınız, gözyaşınız veya kahkahanız hafife alınınca da narsist kişilerle olan ilişkilerde sıklıkla meydana gelen duygusal bir tırmanma başlıyor. Ya da size söylendiği gibi, o kişilerin tabir ettiği gibi sinir krizi, öfke nöbeti, delilik olarak adlandırılan o duygusal tırmanmanın asıl sebebi de çoğu zaman çok da anlayamadığımız hafife alınma oluyor. Mesela narsist kişiye kötü bir şey olduğunda dünyanın dönmeyi bırakması gerekir. Bunu o kişilerle yaşayanlar çok iyi bilir. Ancak diğer kişiye bir şey olduğunda kötü o kadar da kötü değildir. Hatta kötü sandığı için kendisinin başına geleni fazla takan, fazla düşünen, düşüne kafayı yiyecek biri de olur narsistin gözünde ve söyler. Bu sebeple başına gelen kötü şeyi hem hafife almak zorunda hisseder o kişi, hem de tedavi edilmesi gereken bir akıl hastalığı olduğuna da ikna olur zaman içerisinde. Çok takıyorsun kafana ama ya. Düşünme bu kadar. Aman bu da bir şey mi? Benim dayımın başına neler geldi ya? Ben bunun 1000 katını yaşıyorum. Sesimi çıkarmıyorum gibi söylemlerle karşılaşan bir kişi teselli gördüğünü bile zannedebilir. Ve kendisini sorgulamaya başlar. Çünkü bu söylemler kulağa çok ters gelmeyen ama ruha uzun vadede kendini kötü hissettiren ve
uzun vadede olduğu için de neyin kötü hissettirdiğini ve ne sebeple kötü hissettiğini bile anlayamadığı bir duruma getirir insanı. Her şeyi çok kafaya takan ve her şeyi büyüten bir insan olduğuna da kanaat getirir zamanla. Ama bu kişilik yapısı onu huzursuz da yapar, değişmek ister, yanlış bir kişi olmak istemez çünkü. Çok değişmek ister hatta. Kendi dertlerini bu sebeple küçültmeye başlar. Kendisine yapılan kötü davranışlara katlanmaya başlar tolerans geliştirmek için. Tepki vermesi gereken bir yerde kendini kontrol etmeye çalıştığından ötürü haksızlığa sürekli uğrayan ama haksızlığa uğradığını düşünürse de yanlış düşündüğünü düşünen, bu sebeple tüm suçları üstüne alan bir günah keçisi durumuna gelebilir. Ya da en yakındaki ona bunları yaptığı için bunları düşünmese bile, yani benim bir gerçekten derdim var diye düşünse de o derdi paylaşamaz hale gelir en yakınıyla. Yapılan haksızlığı, diyelim partnerinin derdini küçülttüğünü anlayacak kadar henüz zehrine maruz kalmadıysa kurban, olur ya narsistle bu konuda da tartışmaya kalkışırsa farkındalığı yüksek olduğu için, bir dakika ya, başıma böyle bir şey geldiğinde neden kayıtsız kalıyorsun ki? Sana olduğunda dünyanın sonuydu ve şimdi bana oluyor ve sanki hiçbir şey değilmiş gibi nasıl davranıyorsun diye o duygusal tırmanmayı yaşamaya başlarsanız mesela hadsizce ve destursuzca, farkına vardı sonunda sayemde diye özür dileyeceklerini falan sanmıyorsunuz herhalde. O zaman narsist ne diyecek hemen söyleyeyim size. Ya ne kadar abartıyorsun, ne kadar dramatik davranıyorsun, biraz daha hani kötülüğü söyle der. Her şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsun ama her şeyin abartıyorsun ve çok bencilsin. Hep kendini düşünüyorsun diyecektir. Böyle bunları, bu cümleleri kendine çok güvenen bir falcı edasıyla narsistin söyleyeceklerini, yani gayetten haber veriyor gibiyim size ama ne yazık ki bu bir fal değil ve ihtimalle değil. Konu ihtimallere dayalı değil çünkü %100 gerçekleşecek ve aksinin olması mümkün olmayan bir diyalog süreci. Hatta fizik kanunları kadar gerçekliği ispat edilebilecek, örneğin sayısız deney yapılsa sonucu hiç değişmeyecek net bir bilgi tabii bu. Tabii deneklerin hepsi narsist olduğunda. Minimizasyon, yani hafife alma, tüm narsist ilişkilerin çifte standardının, o acıtan çifte standardının en önemli parçasıdır. Kendileri için onların sahip oldukları farklı kurallar vardır. Onlar grip olurlarsa mesela bu çok acil bir sağlık durumudur. Kırmızı alarm. Siz grip olursanız hastalık hastasısınızdır. Ve sonuç olarak da şöyle diyeyim, narsist ilişkin kalıpların en sinir bozucularından biri de şudur zaten. Narsistlerin acılarının bile herkesten daha fazla ve daha iyi, daha acı olması gerektiği konusunda rekabetçi oluşlarıdır. Bu da çok sinir bozucu bir durumdur. İşte bu hafife alınma deneyimini sürekli yaşayan kişi zaman içerisinde kendi gerçekliklerine olan inancını kaybeder. Kendilerine güvenmez, karar veremez, düşüncelerini sorgular sürekli. Çünkü çok sağlam bir gaslighting metodudur dediğim gibi. Çok zordur yani ruhtaki böyle bir yara ve acı. Sağlıklı ilişkiler yaşayan insanlar için bu çok uzak bir kavramdır. Çünkü sağlıklı bir ilişkide sevdiğiniz insan üzülürse üzülürsünüz. Neşeliyse neşeli olursunuz. Huzurluysa huzurlu olursunuz. Bu yüzden sağlıklı ilişki yaşayan insanlar bunları çok abartılı bulabilir. Ama bu tür ilişki yaşayanlar da ne dediğimi çok iyi anlıyorlardır. İşin kötüsü bakın, narsistler kolektif empati yapabilen insanlardır. Yani hasta birine geçmiş olsun demek, yakın ölen birine başsağlığı dilemek ve bu tür formaliteler konusunda empatik insanlardan bile daha empatik, daha hızlı, daha içten davranabiliyorlar. Allah her şeyi almış demiştim bir videoda. Rol yapma yeteneği vermiş bunlara çünkü. Yani formaliteleri bu kadar iyi yerine getirebildikleri için el iyisi derler ya, ele karşı iyi oluyorlar. Bu sebeple de size karşı gösterilen bu tavrı birilerine, ortak tanıdıklarınızı anlatmaya çalıştığınızda o kişiyi hatırşinas bildiklerinden ve söylediği cümleler de ne yazık ki, yani söylediği cümleleri aktarırsınız bir de, kolektif olarak teselli cümleleri saydığımız, yaralı parmağı işemeyen insanların kullandığı ve sıklıkla başvurduğu yüzeysel ezber cümleler olduğundan çok da yanlış bulunmaz. Bunu bir kere değil de bir ömür boyu yaşayan bir insanda bu ne his yaratır sizce? Bir düşünün isterseniz. Ama ne yazık ki bu arada bir ömür boyu bunu yaşayanlar da büyük bir ihtimalle toplu olarak toplum tarafından, kendi sosyal çevreleri tarafından hafife alındıklarından kendilerinin her şeyi fazla kafaya takan, çok ince düşünen, hatta tedavi görmesi gereken biri olarak görmeye çoktan başlamışlardır.
ve başkalarının onlara yaptığı haksızlıkları normal görerek de ya da görmeye çalışarak da ömürlerini geçirirken hiçbir zaman sınırlarının olamayacağını, empatilerine empati katacaklarını bu sebeple, düşüncelerini sürekli sorgulayacaklarını, tolerans geliştireyim derken sömürüleceklerini hiç hesaba katamazlar. Ne yaşadıklarını bilmediklerinden belki de. Bir başkasının onlar için çizdiği hayatı, kendi hayatları, beyinlerine sokulan düşünceleri de kendi düşünceleri zannederek, bir de polyan olmaya çalışıp minik mutluluklar bularak ama kim olduklarını hiçbir zaman anlayamayarak devam edeceklerdir hayatları sandıkları bir başkası tarafından yazılan, hatta birçokları tarafından çok da iyi yazılmamış bir senaryoda oynamaya. Bu arada karşı tarafı her anlamayan da narsist değildir. Bakın bir örnek vereyim. Örneğin sizin çocuğunuz yok, bir arkadaşınızla buluşacaksınız ve arkadaşın size ektir bir gece uykusuz geçirmiş. Çocuğunuz olmadığı için ama ne olacak ya bugün de uykusuz ol falan gibi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Anlayamayabilirsiniz. Neden ama? Ne dediğiniz değil, nasıl dediğiniz çok önemlidir ya. Onunla buluşmak istediğiniz için böyle bir küçük sitem ya da bir yol yapabilirsiniz. Gerçekten de tahayyül edemiyor olabilirsiniz bunu. Çok ısrarlı yaparsanız, aman ne olacak sen de abartıyorsun derseniz gerçekten psikolojik şiddettir. Ama sizin buluşmak istediğiniz için böyle bir şeyi bir kere iletmeniz, onun da yok canım anla beni dediğinde tutmanız zaten bir empatidir. Ya da ileride bir gün sizin çocuğunuz olursa bir de karşısına geçip hiç konuşulmadığı halde biliyor musun ben sana böyle şeyler yapıyordum senin çocuğun varken. Şimdi seni çok iyi anlıyorum. Nasıl anlamamışım arkadaşım ya vallahi kusura bakma baskı yaptıysam diyorsanız insansınız demektir, normalsiniz demektir hatta. Ama işte bu tür diyaloglarda bunun bir kere söylenmesi değil, sürekli olarak uykusuzluğundan şikayet ettiği için bir şeylere katılamayan ve kendini suçlu hisseden insanlara daha da suçlu hissettiriyorsanız bunu yaptığı halde, anlatmaya çalıştığı halde abartma ya, of bir tek sen bir çocuk doğuruyorsun gibi hafife alma durumları yaşatıyorsanız bu yüzden çok iyi anlayın diyorum. Bir kere anlamadı, tamam benim arkadaşım kötü de demeyin çünkü aynı şeyi yaşamayan insanlar empati seviyeleri farklıdır ama hiç empatisi olmayan narsistler bunu yapar. Nasıl söylediğini, sizde ne his yarattığını aslında çok önemlidir biliyorsunuz. Yani o kişiyle o diyalog sizi yoruyorsa, bir kere de yoruyorsanız o da sizin sorunuz ama yoruyorsa, size hep baskı yapıyorsa bu ilişkilerde mutlaka narsist olmasına gerek yoktur o kişinin. Bir teşhis koymaya gerek yoktur. Yorulduğunuz herhangi bir yakın ilişki, özellikle yakın ilişki, yorulmamalı insan yakın ilişkide, toksik bir ilişkidir. Durumu lütfen bir kolaçan edin ve yani her zaman diyorum uzaklaşın, uzaklaşamıyorsanız da kendinizi suçlamayın hiçbir şey için. Yani akrabaya, aileye, arkadaşa, dosta, eşe anlatılamıyorsa kolay kolay bazı şeyler, o ilişkide toksik bir durum var demektir. Hafife alınma mı artık sebebi başka bir şey mi? Bunu çok iyi gözlemleyin olur. İşte bu maddeleri bazen böyle anlatıyorum ama çok genelleyerek anlattığım için neyin nasıl söylendiğine de dikkat edecek mutlaka bir öngörünüz, içgörünüz vardır diye düşünüyorum. Koşulsuz sevgi durumlarının yaşanması gereken ilişkilerde ise çok yorulmak demek. Gerçekten bu maddeleri falan hiç düşünmeyin. Çok yoruluyorsanız o toksik dengeden lütfen kurtulun derim. Sevdiğiniz bir insanla yorulmak gerçekten belki de geçirebileceğiniz, hayal ettiğiniz, onunla hayal ettiğiniz güzel birkaç gün uğruna ya da güzel anılarınız sebebiyle o ilişkide tutunmaya çalışmak ya da bir ömür kalmak, belki girdiğiniz günahı kendinize karşı işlediğiniz için hesabını bir başkasına vermeyeceksinizdir ama kendinize bu ömrün sonunda nasıl verirsiniz o günahın hesabını bir düşünün derim. Özellikle bakın, narsist ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar, boşanmış olan ve boşanmanın etkisiyle çocuklarının yaşadıkları sorunları istemeden de olsa hafife alan anneler ya da çocukların duygusal ihtiyaçlarını veremeyen ve sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan babalar, maddi manevi sorunlarını, ailenin yani, zikretmeseler de evlatlarına bizden bir şey istemeyin, sormayın, anlatmayın, çözmemizi beklemeyin enerjisi veren, kendi dertleri içinde yoğrulan ve ileride belki çocuklarını sürekli karalar bağlayan tavırlarıyla hatırlayacakları ebeveynler tarafından yetiştirilen ve umursanmayarak karakterize edilen çocuklar yetişkinliğe girdiklerinde de bakın sorunlarının
nasıl yönetileceğine dair herhangi bir gösterge göremediklerinden dolayı çok bocalarlar hayatta. Bir başkasına anlatarak ya da danışarak çözmek isterlerse bu ihtiyacı duyan her insan, itici geleceklerini onlara ya da daha kötüsü anlatacak dertlerini düşündüklerinde sorunlarının sorun olmadığını bile düşünmeye başlayan insanlara evrilmişlerdir çünkü. Gerçek bir acıdan geçtiğinizde hayal kırıklığı olabilir, üzüntü olabilir, büyük bir hastalık da olabilir. Buna kafa yormak, dertlenmek, üzülmek, ağlamak, somurtmak o kadar normaldir ki işin kötüsü bu tür insanlar da, bu bahsettiğim türde insanlar genellikle kurban psikolojisine sahip insanlar vardır ya hani, onlar yine değillerdir. Acıların konfor alanı yapıp merhamet sömürüsünde kariyer yapmış insanlar gibi değillerdir yani. Üzülmekten bile utanırlar bu insanlar, bahsettiğim, ya üzülmekten bile utanırlar aslında bu insanlar, bu bahsettiğim yetiştirilme tarzı sebebiyle. Ama işte güvendiği birine, içinde bulunduğu ciddi ve kendisini çok rahatsız eden sorunu anlattığında, bir ömür boyu güvendiği, çok güvendiği birine hafife alındığını düşünür müsünüz lütfen? Nasıl bir duyguya sahip olmasını beklersiniz ki o kişinin? Kurban psikolojisiyle suçlandığı için sürekli, kurban olduğu dönemlerde bile kurban olduğunu söyleyemeyen bir kişiden bahsediyorum. Genelde bu insanlar bakın çevrelerini yanlış da olsa, kötü de olsa, ileriki hayatlarında da ailede gördükleri, yetiştirdiklerine benzer daha doğrusu ya da yakın çevrelerine benzer tanıdıkları duyguları tecrübe edebilecekleri insanlarla doldururlar biliyor musunuz? Hep bana mı rastlar böyle tipler deriz ya, hep size rastlar, bize rastlar. Çünkü yanlış da olsa, kötü de olsa alıştığın, tanıdığın, bildiğin kolay gelir işte ve bilinçaltın seni bu tür insanlara sürükler. Tesadüf ya da kör baht ya da kara talih değildir yani. Kara talihtir aslında bence. Evet öyle. O insan içinde bulunduğunda kötü ya da yanlış da olsa olaylar, insanlar, davranışlar doğru ve tanıdık gelir çünkü ona alışmıştır. Kötüye bile alışır insan diyorum ya. Bu sebeple de dertlerini anlatmaktan, paylaşmaktan çekinen İnsanlar olmuşlardır bu insanlar. Ve bu çekinceye rağmen birine güvenip de anlatayım derlerse de bu arada yine o tanıdıkları duyguyla karşılaşabilirler çünkü itilme, dinlenmeme, abartıyorsun denme duygusu, hafife alınma. Seçtikleri insanlar dedim ya işte benzerler diye. Bu yüzden de sürekli aynı şeyi yaşarlar ve bana mı denk geliyor deyip kendilerini sorgularlar toplu olarak gaslighting'e uğradıklarında. İşte bu yüzden kaderi çocukluk ve çocuklukta yaşananlar belirlese de erken farkındalık hayatınızı değiştirebilir. Böyle söylüyorum çünkü ben geç farkındalık yaşayan kişilerdenim. Öyle biriyim belki de ve bu açığımı sizlere bazı şeyleri anlatarak, aktararak kapatmaya çalışıyorum. Ben yaptım, siz yapmayın duygusuyla sanırım. İşte her dertleri hafife alınan, küçülen, görmezden gelinen, bu yüzden de zaten derdi falan olmadığına inanan fakat içinde yaşadığı garip bir duygu durumunu da böyle sıkıntıyı da hiç çözülemeyen, anlatılamayan, anlaşılamayan, hatta olduğunun farkına varılmayan dertlerinden dolayı olduğunu anlayamaz o insan. Kronikleşen bir depresyona da sahip olurlar. İçinde bulundukları kötü durumu da bütün ömür böyle geçtiği için güzel görebilmek adına Pollyanna zihniyetine sahip olarak hayatta kalmayı başarırlar. Ve aslında oldukça dirayetli ve güçlü insanlardır ama yorgundurlar da. Ve toplum bu tür insanlarla dolu zaten şu anda. Bu insanlar da sorun yaşadıklarında içlerine kapanırlar. Çünkü sorunlarını paylaşamıyorlar, anlatamıyorlar. Enerjileri çok yükselmeden dışarı çıkıp başka insanlarla konuşmazlar. Genelde dışarı çıkmak için, birileriyle buluşmak için, aileyi bile ziyaret etmek için neşeli olmayı beklerler. Büyük bir enerjiyle çevrelerine çıkmak zorunda, yani görünmek zorunda olduklarını düşünürler. Sorunlarını içlerine kapanıp çözerler belki. Belki de sorunum bile yok, ben büyütüyorum diye düşünürler. Ve bu yüzden büyük bir enerjiyle işte çıkarlar dışarı dedim ya, bilinçaltına attıkları, unuttuklarını sandıkları, paylaşılamamış acılar, çözülememiş sorunlar, uğranılmış haksızlıklar ve tutulamayan yaslarıyla ergenliklerini, orta yaşlarını hatta tüm hayatlarını geçirebilirler. Ne geçirdiklerinin farkında olmadıkları için de azı çok sanarak ve savunma mekanizması olarak da bugün izlediğim ve ağzına ıslak olunla vurmak istediğim Pollyanna'yı içlerine yerleştirirler işte. Bir yerlerde okumuştum, çok hoşuma gitmişti. İçimdeki Pollyanna tinere başladı diye ve işte ileride bir günde o içlerindeki Pollyanna bile yorulup tinere başlayabilir. Tekrar ve son olarak belirtmek istiyorum.
Derdinizi hafife alan herkes narsist ya da kötü değildir dedim ya. Aslında derdinizi hafife alan değil de derdinizi çözerken siz, yanınızda olurken ama o kişi sizi hafife almanızı sağlayabilecek kadar empati yapabilen ve yanınızdan hiç ayrılmadan size derdi küçük gösteren insanlar yolculuğu güzelleştirirler. O derdiniz için sizi aşağılamazlar ama. Ne hissettiğiniz çok. O kişinin yanınızda mı, arkanızda mı, önünüzde mi, tepenizde mi durduğunu farkına varırsınız diye düşünüyorum. İçgüdü denen şey bize birçok şeyi hissettiriyor zaten ama derdinizi anlattığınızda, bir şeyler paylaştığınızda, size lütuf yapıldığını düşündüğünüz çevrelerdeyseniz doğru çevrede değilsiniz demektir. Derdinizi yüzeysel ve çabuk anlatmaya çalışıyorsanız da yanlış çevresinizdir. Derdinizi anlattığınızda dinlendiğine teşekkür ettiğiniz ve çok vaktini aldım kusura bakma dediğiniz kişilere anlatıyorsanız da yanlış kişilere anlatıyorsunuzdur. Derdinizi paylaşırken hiç sıkılmadan, hiç düşünmeden, hiç yorulmadan, teselli adı altında saçma sapan nasihatler, ağır eleştiri alacağınızı düşünmeden konuştuğunuz biri varsa yakasına yapışın o insanı ve lütfen bırakmayın. Böyle birisi varsa hayatınızda derdiniz de zaten travmalar yaratmayacaktır hayatınıza. Öpüyorum sizi.